Evet efendim, 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sıradaki konuğumuz kardiyoloji uzmanı doçent doktor Emrah İpek'le birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Bekir Hocam. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Şebnem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bizler de iyiyiz Teşekkür hocam. ediyoruz. Bugün tabii kalp damar üzerine konuşalım istiyoruz. Kalp hastalıkları, kalp damar hastalıkları nelerdir? Biraz bahseder miyiz? Aslında çok güzel bir konu, çok güncel ve güncelliğini de her zaman arttıran bir konudan bahsedeceğiz bugün. Kalp damar hastalıkları dünyanın en sık hastalıkları arasında biliyorsunuz. Ve tabii çağımızda hem hareketsizlik hem obezite de arttıkça bu hastalıkların sıklığı da gün geçtikçe artıyor. Tabii kalp damar hastalıkları bu konuşmada ben özellikle altını çizeceğim şeyi baştan söylemek istiyorum. Kalp damar hastalıkları önlenebilir, geciktirilebilir hastalıklar arasında. Dolayısıyla şu mesajı vermek yerine en sık görülen hastalıklar, en ölümcül hastalıklardır mesajını vermek yerine en önlenebilir hastalıklar aslında. Aslında erken teşhis hayat kurtarır diyoruz yine burada değil mi hocam? Erken teşhis hayat kurtarıyor, ömrü uzatıyor, kaliteli bir yaşam sürmemize sebep oluyor. Dolayısıyla bu mesajın altını çizmek daha uygun olacak. Tabii kalp damar hastalıkları nelerdir diye baktığımız zaman da biliyorsunuz vücudumuz damarlarla örülmüş bir yapı. Tabii önce kalbi besleyen atar damarlarımız var. Koroner damar diyoruz biz bunlara. Bunların hastalıkları en fazla yer alıyor. Daha sonra kalpten aorta çıkıyor. Büyük atar damarımız, ana atar damarımız ve beyne ve diğer organlara dallar veriyor. Bu damarlar da hastalanabiliyor tabii ki. Buna da periferik atar damar hastalıkları diyoruz. Kalp damar hastalıkları başlığı altında aslında bu bir yelpaze, birçok hastalık var. İşte iskemik inmeler, beyinle ilgili, beyin damar hastalıkları bu gruba alınabilir. Yüksek tansiyon, diyabet, kalp yetersizliği, diyabet dedim. Diyabet aslında başlı başına farklı bir hastalık kümesi ama tamamen damarsal bozukluklarla kendini ilerleten ve zarar veren bir patoloji. Bunun yanında kalp yetersizliği, kalp büyümeleri, kalbin duvarlarında kalınlık artışı gibi durumlar, aritmiler, ritim bozuklukları, bu listeyi uzatabiliriz. Birçok hastalık kalp damar hastalıkları grubu altında yer alıyor. Peki hocam kimler risk altında? Biraz da bunu konuşalım mı? Tabii ki. Özellikle konuşmamın başında da söyledim biliyorsunuz. Şimdi günümüzdeki durum, olumsuzluk şu aslında. Hepimiz bir dijital platform üzerinden bir açılıyoruz dünyaya ve bu da bizim aslında hareketimizi kısıtlıyor. Çocukluktan başlayarak. Biz bilgisayar başındayız, telefon başındayız, masa başındayız. Evet, oyun oynarken dışarı çıkardık bizim küçüklüğümüzde. Şimdi tabletlerle arkadaşlar grup oluşturuyor. Benim kendi çocuklarım da var. Hareketsizlik aslında Kesinlikle. en büyük risk faktörlerinden bir tanesi. Pandemi de buna çok etken oldu ama değil mi hocam? Akut anlamda yani son yıllarda tabii bu evlerde durma durumumuz, karantina durumu pek hekimler için bu olmasa da geçerli olmasa da sağlık çalışanları için ama tabii bir hareketsizlik söz konusu, dışarıya çıkmaya imtina etmek bu anlamda riski artırmış oldu. Tütün ürünleri tabii ki yani şimdi altta yatan hızlandırıcı sebepli sigara ve bütün tütün ürünleri ayrım yapmıyoruz. Elektronik sigara da buna dahil olmak üzere. Obezite dedik, hareketsizliğin sonucunda ortaya çıkan aşırı yeme bozukluğu belki sonucunda ortaya çıkan bir durum obezite. Diyabet olması bir insanın, şeker hastalığı aslında hem damarsal bir hastalık ama aynı zamanda bizim kalp damar hastalıkları için de risk teşkil eden bir durum. Yüksek tansiyonun kendisi de bir kalp damar hastalığı ama aynı zamanda damar sertliğinin, damarsal problemlerin hızlanmasını ve ortaya çıkmasına sebep olan başka bir durum. İşte ailesel genetik özelliklerimiz önemli. Kolesterol değerlerinin optimal düzeylerden yüksek olması. Burada şunun altını çizmek çok değerli. Yani sizin normalinizle benim normalim aynı olmayabilir. Yaşları farklı olan insanların normalleri birbirinden farklı. O yüzden optimal düzey diyoruz. Yani sizin için olması gereken değerden yüksek değerlerde kolesterol düzeyleri riski artırıyor. Bunun dışında emosyonel stres yani duygusal stres kalp damar hastalıkları için çok önemli. Diğer bir şey hava kirliliğinin bile artık bizim kalp damar hastalıklarını artırdığı ortaya konuldu. İşte duygusal stresi biraz belki açacak olursak anksiyetenin, depresyonun bunların kalp damar hastalıkları için önemli risk faktörleri arasında olduğunu söyleyebiliriz ama en temel olarak hareketsizlik, sigara
ve işte obezite belki hani bu o zaman altı geniş bir çizilmeli. kitle risk altında hocam aslında. Kesinlikle. Yani çünkü bu saydıklarımız özellikle 3. dünya ülkelerinde Olmazsa olmazlarından. gerçekten olmazsa Kesinlikle olmaz öyle. yani. Şimdi obezitenin prevalansı çok artıyor. Geçen bununla ilgili bir konuşma yaptım kongrede. Her 3 kişiden ikisinin aşırı kilolu ve obez olduğu Türkiye koşullarında bunu artık bir ispatlandı ve görülüyor. Dünyada da bu böyle. Yani 3 insandan ikisini çekiyorsunuz ya Ciddi bir rakam. çok ciddi. Ya aşırı kilolu ya obez. Neden? İnaktivite. Zaten bizim bir kitabımız vardır. Brown-Wald kalp kitabı bilirsiniz Doktor Bey. Onun başında şu yazıyor. Age of Inactivity and Obesity. Yani obezite ve hareketsizlik çağına girdik. 4. insanlığın bu fazı bu. İşte ilk başta insanlar dinozorlarla, vahşi hayvanlarla savaşıyordu. İşte ondan sonra işte savaşlar, kıtlıklar vesaire büyük işte problemler vardı. Sonra biz evrildikçe insanoğlu da şu an o problemler tamam yine var ama daha çok bireysel hareketsizlik, aşırı bir besin tüketimi, bunun karşılığında dengesiz bir şekilde az hareket söz konusu. Dolayısıyla bu da damar sağlığı için önemli. Tabii günümüzde obezite cerrahileri de çok yoğunlaştı. Özellikle ülkemizde Kesinlikle. yurt dışından da çok fazla hasta gelmeye başladı. Bununla ilgili bir bilimsel veri yayınlandı yakın zamanda. Özellikle morbid obezlerde bir Swedish kuzey ülkelerinden bir geniş bir seri yayınlandı. Obezite cerrahisinin özellikle morbid obez hastalarda kalp damar hastalığı riskini düşürdüğü de ispatlanmış oldu. Evet. Dolayısıyla uygun hastalarda obezite cerrahisinin de tercih edilebileceğini söyleyebiliriz. Tabii burada Covid döneminden sonra, bu Covid dönemini yaşıyoruz hala ama çok spekülasyonlar oluştu. Biliyorsunuz kalp krizlerini tetikler mi ya da kullandığımız ilaçlar kalp krizini tetikler mi şeklinde. Evet. Biraz bunun üzerine konuşalım istiyorum. Güncel bir konu. Teşekkür ederim değindiğiniz için. Şöyle ki Covid enfeksiyonu biliyorsunuz her enfeksiyon vücudumuz bu enfeksiyonla savaşırken kalbin pompalama hızını ve gücünü artırır. Çünkü kalp de hızlı çalışmalı ki o bölgeye işte savaşan hücrelerimiz hızlı nüfuz edebilsin diye. Dolayısıyla Covid'in birinci mekanizması kalbi aşırı yorması. Ve hem kalp hızı artıyor, dolayısıyla da işte kalbin üzerindeki yük artıyor. İstemediğimiz, olumsuz bir şekilde artmış bir metabolizma söz konusu. Virüse bağlı olarak yani hem virüsün kendisine hem de vücudumuzun virüsle savaşırken oluşturduğu maddelerden ötürü bir kalbin üzerinde iş yükü artıyor. Dolayısıyla işte yaşımız ileri ise, ek hastalığımız varsa, şeker hastalığı gibi, koroner arter damar hastalığı gibi, hipertansiyon gibi bunun kalbin üzerindeki artmış yük bu hastaların daha olumsuz etkilenmesine sebep oluyor. Bu şekilde kalp krizi geçirilebiliyor. Bu olumsuz metabolik aktivite, artmış virüsle, enfeksiyon nedeniyle artmış aktiviteden dolayı. İkincisi de şu, virüsle savaşırken vücudumuz bir sürü madde üretiyor biliyorsunuz. Sitokinler, işte interleukinler, bunlar bir sürü bilimsel başlık altında sıralayabiliriz. Bunlar kendi hücrelerimize de zarar verebiliyor. Evet. Kalp kası da bunların başında geliyor. Yani akciğerlerden sonra kalp kası da COVID için en top bölgelerden bir tanesi. Dolayısıyla miyokardit dediğimiz kalp kasının zayıflaması enfeksiyonu özellikle ağır geçiren yoğun bakım hastalarında daha sık gözlemleniyor ve ölümlerin birçoğu da bundan dolayı ortaya çıkıyor. Bir diğer mekanizma da vücuttaki aşırı aktivite, virüsle savaşırken vücudun oluşturduğu proinflamatuar ve koagülasyonu yani pıhtılaşmayı artıran maddeler kalp damarları başta olmak üzere birçok damar yatağında pıhtılara sebebiyet veriyor. İşte bu pıhtı gidip kalp damarımızı tıkayabiliyor. Bu pıhtı beynimize giderse inmeye sebebiyet veriyor. Toplar damarlarımızda oluşursa eğer bacak toplar damarımızda akciğerimizi hareket edip akciğer embolisi dediğimiz akciğerde bir enfarkta beslenme problemine ve ölümcül olabilecek sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla COVID enfeksiyonunun etkileri bu şekilde. Bir nokta daha var söylemeyi unutmak istemiyorum. İlaçların yan etkisi olabiliyor tabii ki. Başta kullanılan mesela klorokin grubu ilaçlar vardı. Bunlar aritmiyi artıran ilaçlardır. Sonradan terk edildi ama tabii virüsle savaşırken uygulanan her şey antiviral ajanlar da yani ilaçlar da kalp için olumsuz etkiler gösterebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani hastaları belli risk altında olan hastaları, ileri yaş hastaları, 50 yaş üstü hastaları daha yakından takip etmek kardiyolojiyle birlikte
gerekli. Belki de bu dönemde asetilsalisilik asitler alıyoruz işte mikroembolileri önleme açısından falan, onların da tabii asetilsalisilik asit evet uygulayabiliyoruz. Yani ilk bir ay COVID enfeksiyonundan sonra kullanabiliyoruz. Özellikle düşük molekül ağırlıklı heparinler var, iğne. Evet. Onlar tabii hem yatan hastalarda hem de riski daha yüksek olan hastalarda kullanımı onaylanmış ilaçlar. Peki hocam, çağın hastalığı aslında kalp ve damar hastalıkları. Hani eşimizde, dostumuzda, yakın çevremizde, akrabalarımızda muhakkak bu hastalıkla tanışmış kişiler var. Tanısı nasıl konulur kalp ve damar hastalıklarının? Biraz bunu konuşalım mı? Evet, konuşalım tabii ki. Şöyle ki önce tabii şikayetler olmalı. Tabii bazen kontrole de gidebiliyoruz şikayetlerimizi. Ki bunu da söyleyeceğim. Muhakkak belli bir yaşın üzerinde rutin kontrolleri şikayetimiz olmasa bile yaptırmamız gerekiyor. İşte öncelikle biz hastalarda tetkiklerden önce şikayetlerine bakarız. Bir göğüste baskı hissi gibi, yanma hissi gibi, sıkışma hissi. Angina diyoruz biz buna, angina pectoris. Nefes darlığı, halsizlik, çarpıntı, baygınlık, yorgunluk, bacaklarda şişlik. Temel olarak kalp damar hastalıklarının İlk böyle bize başvuru esnasındaki şikayetler bunlardır. Tanı yöntemleri olarak da bizim elimizin altında en pratik elektrokardiyografi, EKG vardır. Evet. Bu çizgi olarak hani biliyorsunuz çok değerlidir bizim için kardiyolojide. Dünyada da en çok istenilen tetkiktir. En basit de pratik olan tetkiklerden bir tanesidir. Kalp krizinin tanısını koymada bize hemen akut fazla çok faydası olur. Ona göre biz hastayı hemen anjiyografiye alırız, damarını açarız. Evet, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İyi ki Bitiremediğimizi geldiniz düşünüyorum. hocam. Aslında daha fazla konuşmalıyız. Tekrar konuk ederiz hocam konuk size. ederiz. Ayaklarınıza Çok sağlık. teşekkür Ben ederiz. teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Evet efendim, 8'de Sağlık programımızın bugünkü konuğu kardiyoloji uzmanı doçent doktor Emrah İpek'le birlikteydik. Kendisi bizlere kalp damar hastalıkları üzerine bahsetti. Aynı zamanda da kalp krizlerinden bahsettik, girişimsel tedavi yöntemlerinden bahsettik ve damar sağlığı üzerine konuşmalarımızı gerçekleştirdik. Verdiği değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. 8'de kalın, sağlıkla kalın.